Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok kolay olan börek tarifi hazırladım. İç harcı olarak kıyma ve patates kullanmış olduğum bu böreğin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcını hazırlayacağız. İç harcının soğumuş olması gerekiyor. 300 gram kıymayı derince bir tencerenin içerisinde kavuruyorum. Kavurma esnasında karıştırıyorum. Böyle yaptığınız zaman kıymanızda topaklanma olmaz. Kıymamızı yeterince kavurduk. İçerisine bir adet küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekleyip soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Dört adet patatesi rendeleyip suyunu sıktım. Tencerenin içerisine patatesleri ekliyorum. Spatula ile patatesi yaydıktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiberi ekleyerek güzelce kavuruyorum. Patatesler tamamen pişinceye kadar kavuracağım. Şu anda ocağımızın altını kısık ateşe getirdik. Karıştırarak patatesleri güzelce kavurdum ve soğuması için kenara alıyorum. Yufkaların arasına sürmek için sosumuzu hazırlıyoruz. Kasenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Sosun içerisine koymuş olduğum nişasta ve un pürüzsüz hal alıncaya kadar karıştırıyorum. Sosumuzu da kenara alıyoruz. Tarifimde 4 adet yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerinde katlıyorum. Yufkayı ikiye katlayarak ortadan makas yardımıyla kesiyorum. Yufkanın geniş kısmı ön tarafa gelecek şekilde açıyorum. Fırça yardımıyla yufkanın her tarafına sosun gelmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yufkayı biraz fırçayla sosladıktan sonra sağını solunu ortaya doğru katlıyorum. Her tarafının sos olmasını sağlıyorum. Geniş kısmına iç harcından koyuyorum. Bu aşamada iç harcınızın tamamen soğuduğundan emin olun. Aksi halde böreğinizde hamurlaşma olur. İç harcını elimle şöyle bir düzeltiyorum. Yufkanın her iki ucunu 3 parmak içeriye doğru gelecek şekilde katlıyorum. Katladığım köşeden başlayarak yufka tamamen bitinceye kadar sarıyorum. Bu aşamada çok fazla sıkı sarmayın. Sarma işlemini bitirdikten sonra yufkayı buruyorum. Böyle şekli çok güzel oluyor. Piştiği zaman da iştah açıcı duruyor. Uç kısmından başlayarak gül böreği şeklinde ilk yufkayı sarıyorum.
Tepsinin tam ortasına koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkaya şekil verdikten sonra en son yapmış olduğumuz yufkanın ucundan başlayarak diğerinin üzerine doğru sarıyorum. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bir adet yufkayı iki parçaya kesiyorum. Yufkanın geniş olan tarafını ön tarafa doğru açıyorum. Yufkanın her tarafını fırça yardımıyla sosluyorum. Daha sonra sağa sola katlayarak her tarafının sos olmasını sağlıyorum. Geniş olan kısma iç harcından koyuyorum. Ben iç harcı olarak kıyma ve patatesi tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İç harcını şöyle bir düzelttikten sonra kenar kısımlarını katlıyorum. Kenarından başlayarak verev olacak şekilde yuvarlıyorum. Sarma işlemi bittikten sonra yufkayı bükmeye devam ediyorum. Böylelikle şeklini vermiş oluyoruz. Uç kısımdan başlayarak tepsiye yerleştiriyorum. Dört adet yufkaya şekil vererek tepsiye dizdim. Kalan sosun içerisine bir adet yumurtanın akını ve sarısını birbirinden ayırmadan koyuyorum. Fırça yardımıyla güzelce çırpıyorum. Yufkaların üzerine bu karışımı sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğum böreği sıcak fırına götürüyorum. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde böreğimizi pişirdik. Böreğimiz çok güzel bir şekilde pişti. İlk sıcağı çıkar çıkmaz keserek servise hazırlayacağım. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu leziz böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içerisi tel tel ayrılıyor. Bu leziz böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.